8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz fizyoterapist Vedat Gün. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Bugün konumuz boyun düzleşmesi. Boyun düzleşmesi ile ilgili sizden bilgiler alacağız hocam. Boyun düzleşmesi nedir, neden olur, kimlerde görülür? Biraz bahseder misiniz bize? Şimdi boyun düzleşmesini anlatmaya başlamadan önce boynumuzun, omurgamızın nasıl bir şekilde olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Omurgamızın doğal eğrilikleri var. Boyun kısmında ve bel kısmında bir kavisimiz var. Sırt kısmında da kambur diye tabir edeceğimiz bir çıkıntı var. Bunların dışına çıkması durumunda, yani bu eğriliklerin dışına çıkması durumunda postural problemler görülmekte. Boynu esasen konu alacak olursak şu anda çok fazla öne duruş yüzünden veya telefon kullanımı yüzünden, çok fazla masa başı çalışma yüzünden postürümüzün ön tarafa eğilim durumunda buradaki C pozisyonunun bozulması, yani düz bir hal alması, boynumuzun öne doğru gitmesi durumuna boyun düzleşmesi diyoruz. Peki tedavisinde neler yapıyor? Yani bir fizyoterapist olarak neler yapıyorsunuz? Hocam şöyle, tedavisinde birçok yöntem var. Bizlerin daha çok kullandığı yöntemler arasında manuel terapi ön plana çıkmakta. Manuel terapi ağrılar kısmında, yani semptomları azaltma kısmında çok etkili olabiliyor. Hastanın hem konforu anlamında hem ağrısının azalması anlamında oldukça iyi bir kalite, iyi bir seviyeye çıkabiliyor. Ardından bu postural problemin, bu düzleşmenin düzelebilmesi için ve kalıcı halde kalabilmesi için de tamamen kişiye özgü egzersizlerin beraber bir şekilde yapılması ve daha sonrasında bunların takibinde kalınması gerekiyor. Tabii ki de biz seanslarda hastalarla beraber 1 saat, 1,5 saat beraber kalıyoruz. Bundan sonra ardındaki bu 22-23 saatte de hasta tabii ki kendiyle baş başa beraber kalıyor. Yani bizler bu seansta onun yaşam stilini değiştiremeyeceğimiz için hastanın veya gelen danışanın tabii ki de bir yaşam stilinde bir yanlışlık varsa da bunların tespit edilmesi ve bunları düzeltmesi gerekiyor. Hocam şimdi yaşam stili yanlışlık dediniz ama benim son zamanlarda çok çektiğim bir sorun var. Yastık. Evet. Yastıkta bir türlü şu boynumu rahat ettirecek bir yastık bulamıyorum. Birincisi genel olarak insanların nasıl bir yastık kullanması gerektiği konusu. İkincisi de bu boyun düzleşmesi, bu postür bozukluğu yaşayan kişilere nasıl bir yastık kullanması gerektiğini öneriyorsunuz. Şimdi yastık konusu, yatak konusu omurga sağlığını ele alacağımız zaman hakikaten çok önemli bir hal alıyor. Çünkü uyuduğumuz zaman bütün kas sistemi, kas iskelet sistemi aslında bir devre dışı bırakıyor kendini ve bütün yük eklemlere ve kemiklere biniyor. Şimdi bu kısımda da, yani bizim kontrolümüz dışında olan kısımda da yastık kısmı ve yatak kısmı hakikaten, yani bahsettiğiniz gibi önemli ölçüde bir şekil alıyor. Şimdi bizim burada danışanlara, gelen kişilere genelde önerdiğimiz kısımlarda kullanmamaları gereken kısım yumuşak yastık kısmı oluyor. Yani yumuşak yastık genel itibariyle önermiyoruz. Yani kas tüyü gibi yastıkları çok fazla önermiyoruz. Daha çok önerdiğimiz kısımlar ortopedik bir yastık olacaksa lateks bir ürün olması veya visko da olabilir. Visko olacaksa da bunun oranının böyle 80, 90, 100 gibi oranlarda olmasını istiyoruz. Ve sertlik olarak da daha çok orta serte yakın bir kısımda istiyoruz. Bunun sebebi şu, yani neden yumuşak yastık istemiyoruz? Çünkü var olan postürel bir bozukluk varsa yastık bunun şeklini almaması gerekiyor. Aksine bizim omurgamızın düzgün, yani o sert bir yastığın o şekle göre oturması gerekiyor. Bu yüzden ki yumuşak yastık çok fazla önermiyoruz. Peki boyunda bu deve hörgücü diye bilinen şey neden olur? Hadi buffalo hump mı deniyor artık? Evet. Biraz daha farklı. Evet, bunun birçok ismi var. Buffalo hörgücü deniyor, deve hörgücü deniyor, hump deniyor bizim bilimsel makaleler aslında. Bunun oluşma sebebi açıkçası yani iç faktörler ve dış faktörler var. İç faktörlerde genetik burada önemli ölçüde bir yer kaplıyor. Özellikle hamilelikten sonra bu hormonların dengesi bozuluyor ve kadınlarda çok daha fazla görülebiliyor. Deve hörgücü de bu boynumuzun, ensemizin tam arka kısmında oluşan bir yağ birikintisi şeklinde alıyor. Bu daha sonrasında yani kişiye yandan baktığımız zaman postürel bir bozukluk gibi görülebiliyor. Aslında en başta sadece yağ birikintisi. Ama bunun getirmiş olduğu bir omuzlarda bir ağırlık hissi ve işte boyun tarafında bir ağrı hissi de keza boynun ön tarafa gitmesini sağlıyor. Daha sonrasında boyun düzleşmesi zaten beraberinde görülebiliyor. Bu yüzden de bir postürel problem haline geliyor açıkçası. Peki hocam bu deve örgücünün tedavisi var mı? Evet, deve örgünün tedavisi var mı? Kesinlikle var. Bilimsel makaleler de bunu zaten aynı şekilde destekliyor. Bizler de tedavilerimizde, yani fizik tedavi kısmında bunun kesinlikle bir çözümü var mı diye soracak olursanız kesinlikle var. Süreçte şöyle işliyor genel itibariyle. Yine az önce bahsettiğim gibi boyun düzleşmesinde semptomları azaltmak için manuel terapi kısmı kesinlikle gerekiyor. Yani oraya bir elle bir müdahale gerekiyor. Ardından bunun gitmesi için de kesinlikle yine aynı şekilde kişiye özgü egzersiz gerekiyor. Kişiye özgünün altını çiziyorum
Çünkü şöyle, hocam sizde ikinizde de deve hörgücü olabilir ama ikinizde olmasının sebebi kesinlikle bambaşka olabilir. Buna özgü, yani altındaki sebepleri bulursak çözüme çok daha kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Sebebe fokuslanarak. Aynen öyle. Yani temel kaynağına ulaşmamız gerekiyor. Aksi halde çok böyle üzerine örtmüş bir şekilde sadece semptomları aşağı çekmiş oluyoruz. Sadece tedavisi birazcık uzun sürüyor. Yani egzersizi birazcık uzun süre yapması gerekiyor. Bu sayede geçebiliyor. Yine bahsettiğim bu günlük yaşam kısımlarını kesinlikle düzeltmesi gerekiyor. Yoksa çok böyle uzun vadeli bir başarı söz konusu olmuyor açıkçası. Sporsal faaliyetler mi öneriyorsunuz? Ya sporsal Evet. faaliyetler tabii ki de hani günlük yaşam için ve sağlık için öneriyoruz. Ama bunun takipte olması ve yine bahsettiğim gibi kişiye özel bir şekilde düzgün bir analiz yapılması ve bunun etrafında egzersizler verilmesi, bunların yapılması gerekiyor. Peki omurga sağlığı için doğru duruş pozisyonu nasıl olmalıdır? Hocam omurganın yine en başta bahsettiğim gibi doğal pozisyonları var kendi içerisinde. Ayakta durduğumuzda karşıdan baktığımız zaman omuzların birinin aşağıda birinin yukarıda çok fazla istemediğimiz bir durum. Veya yandan baktığımızda da boynun çok fazla önde olmasını istemiyoruz, omuzların çok fazla önde durmasını istemiyoruz. Veya kamburumuzun dışarı çıkıp bir şekilde durmasını istemiyoruz. Veya daha çok göbeği olan insanlarda oluyor. İşte göbek dışarıda olduğu için belde bayağı bir kavis meydana geliyor. Bunlar çok fazla istemediğimiz durumlar. Bize gelen danışanlara çok sık söylediğimiz bir şey var. Ayakta durduğunuz zaman özellikle bel ağrısı olanlara, kalça ağrısı olanlara söylediğimiz çok net bir şey var. Ayakta durduğunuz zaman iki ayağınızın üzerinde eşit bir şekilde durmanız gerekiyor. Yani çok uzun zamanlar bir tarafa ağırlık vermemeniz gerekiyor. Böyle bir öneride bulunuyoruz. Bu tedavinin büyük bir kısmını oluşturuyor bu arada. Biz konuştukça kendimizi de düzeltiyoruz değil mi hocam? Ne kadar yanlış oturuyoruz. Hocam şimdi şöyle de bir şey var. Masa başı işi yapan çok fazla kişi var ve izleyenlerimiz de bunu merak ediyorlar. Masa başı çalışanlarının doğru bir oturma şekli var mıdır? Yani şöyle oturun, şöyle oturmayın dediğiniz bir yöntem var mı? Şimdi masa başı çalışanları ülkemizde milyonlarca masa başı çalışanı var ve makalelerde, bilimsel çalışmalarda her 3 kişiden birinin, masa başı çalışanlarından birinin bir bel ağrısı, bir boyun ağrısı, bir sırt ağrısı veya bir bilek ağrısı çektiğini bize söylüyor. Şimdi omurgamız genel itibariyle hareketi seviyor. Yani çok böyle sabit durmayı sevmiyor. Masa başında çalışırken de öncelikle masa başı çalışanının ekipmanlarını doğru bir şekilde konumlandırmış mı, buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani örnek veriyorum, bilgisayarı çok fazla göz hizasının aşağısında mı veya çok fazla yukarıda mı? Oturduğu sandalye çok mu yukarıda, çok mu aşağıda? Öncelikle bunlara bakması gerekiyor. Ardından oturduğumuz zamanda da çok fazla böyle belimizi yuvarlayarak, yaylanarak oturmamamız gerekiyor. Şunu bazen yanlış aktarabiliyoruz veya yanlış anlaşılabiliyor. İşte çok dik bir şekilde oturmalıyız. 7 saat, 8 saat masa başına çalışıyorsak neysek artık sabah akşam böyle durmalıyız. Gerçeği tamamen yanlış. Bahsettiğim gibi omurga hareketi seviyor. Yani bazen sağa doğru yatık duracağız, bazen sola doğru yatık duracağız, bazen yaylanarak oturacağız, bazen ayaklarımızı masaya çıkaracağız. Ama sürekli bir hareket esnasında olmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde masa başındaki ağrılarımızda ciddi bir azalma zaten görülecektir. Evet. Ben şeyi çok görüyorum bu masa başında, özellikle ofislerde çalışanlarda sırtlarına bir böyle ekstra bir koltuk destekleyici bir şey koyuyorlar, kullanıyorlar. Öneriyor musunuz öyle şeyleri yoksa kişiye göre mi yapılmalı bu? Ya kişi burada dik durabiliyorsa normalde bu tür destekleri çok fazla önermiyoruz. Sıkı dizlikte olduğu gibi, yani bir diz ağrısı meydana geldiğinde ve hareket esnasında ağrı meydana geliyorsa dizlik öneriyoruz ama onun dışında çok fazla önermiyoruz kas kuvvetsizliği yaptığı için veya buna alıştığı için. Ama hani dik durmakta zorlanıyorsa ve ona bu belindeki destek bir girdi veriyorsa, dik durmasını sağlıyorsa bunları önerebiliyoruz ki biz de öneriyoruz zaten. Peki bu tip durumları olan kişilere öneriler dışında mesela problemle geldiler. Bunlara yönelik olarak fizik tedavide, manuel yani karyopraksi dışında başka yaptığınız işlemler var mı? Ya manuel terapinin kendi içinde yani yüzlerce tekniği var aslında hocam. Öncelikle kişiyi iyice bir analiz etmemiz gerekiyor. Yani tabii ki de hekimden gelen sonuç bizler için çok önemli. Zaten gidişatı o belirliyor. Ama bizim fizyoterapistler olarak, yani kas iskelet sisteminden iyi anlayan kişiler olarak kendimiz için yani hasta için yaptığımız bir değerlendirme programı var. Yani bu kişinin boynu önde mi duruyor, neden önde duruyor? Hasta geldiği zaman, danışan geldiği zaman ona çok fazla sorular soruyoruz. Yani böyle bir 20 dakika, 25 dakikamızı hakikaten buna ayırıyoruz ki en azından altındaki sebepleri bulabilelim diye. Ardından kişiye uygun hangi manuel terapi tekniği varsa açıkçası bunları uyguluyoruz. Yani bir derin dokuyla alakalı bir çalışma yapmamız gerekiyorsa bunu yapıyoruz. Eklemle alakalı bir müdahalede bulmamız gerekiyorsa bunu yapıyoruz. Veya kasa bir müdahale edilecekse bunlarla ilgili çeşitli yöntemler var.
gibi yöntemler var. Az önce o deve hörgücünden bahsederken onun üzerine biraz durmak isterim. Tabii hocam. Şimdi bu tip problemi olan kişiler özellikle bize çok geliyor. Yani estetik Evet. cerrah olarak işte bu buramda böyle bir yağ birikintisi var, bunu alır mısınız tarzında. Bunlar aslında tıpta biliyorsunuz Cushing-Goid görüntü, yani Cushing sendromunda aşırı kortizol salgılayan kişilerde olan aslında yağ birikintileri. O yüzden Cushing'i ya da kortizol salgısını biraz ekart etmek gerekir diye düşünüyorum. Doğru. Bana geldiklerinde mesela ben bakıyorum, eğer hakikaten ciddi bir yağ fazlalığı varsa liposuction önerebileceğimi söylüyorum. Ama altta kemik doku varsa, yani o gerçekten omurga ile ilgili problem varsa diyorum ki bu sizin duruş bozukluğunuz, siz Kesinlikle mutlaka bir öyle. fizik tedavi uzmanına gidip Kesinlikle. akabinde diyorum muhtemelen bir fizyoterapist tarafından diyorum probleminiz düzeltilebilir. Doğru hocam. Diğer şekilde bizlere başvuruyorlar, yani onu bahsetmek isterim. Evet, kesinlikle hocam. Yani zaten deve örgücü kısmı siz de biliyorsunuz zaten bir yağ birikintisi orada. Bu Evet. sonrasında eğer dediğiniz gibi kemiksel bir anatomi, yani omurgada bir sorun yaratıyorsa o zaman bir anatomik postürel bir problem haline geliyor. Genelde çünkü şöyle oluyor. Yandan baktığımızda bu tür hastalara hani sanki kamburmuş gibi bir görüntü algılandığı için direkt olarak sanki hani omurgada bir sorun var ve postürel bir problemmiş gibi algılanıyor. Ama dediğim gibi yine detaylı bir şekilde bakılması gerekiyor. Acaba omurgada mı bir problem var, duruşunda mı bir problem var, yoksa omuzları mı ön tarafta veya neyse burada yapılacak değerlendirme. Ardından tedavi programı planlanıyor zaten. Peki tedavi için yaş sınırınız var mı? Yani Ee, işte küçük yaşta çocuklar veya ergenlere de yapılabiliyor mu? Deve hörgücü için mi sorunuz yoksa? Deve örgücü için evet. Deve hörgücü için yani bir yaş sınırı yok zaten. Hani sonuçta bir kas iskelet sistemi problemi olduğu için ve bir sorun ortaya çıktığı için zaten genelde orta yaş kadınlarda daha çok görülüyor, erkeklerde de görülüyor. Belli bir yaş sınırı var. Ben çok küçük vaka görmedim açıkçası bu zamana kadar. Stresli insanlara biraz daha fazladır diyebilir miyiz? Kesinlikle hocam. Yani bu masa başı çalışmanın vermiş olduğu veya işte teknolojinin son yıllarda bizim yaşlarımızda çok fazla geliştiği için öne doğru bir durma eğilimi oluyor ve vücut da omurgada buna göre bir şekil alıyor aslında. Size bir tepki veriyor. Yani senin yanlış bir duruşun var ve ben de buna göre bir şekil alıyorum. Sana bunun karşılığında bir ağrı veriyorum veya bir sonuç veriyorum orada gibi bir sonuç çıkıyor. Peki hocam teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben çok da teşekkür ederim faydası davetiniz oldu. için. Bugünkü program konuğumuz fizyoterapist Vedat Gündü. Kendisine verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.